Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Çıtır çıtır kat kat olan bu tarif inanılmaz lezzetli. Kesinlikle denemeden geçmeyin. Buyurun nasıl yapmışım hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 çay kaşığı kuru maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Daha sonra üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik yoğurt ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun büyük bir kısmını ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Hamuru toparladıktan sonra undan bir miktar daha ekliyorum ve artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuzu toplamda 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak böreğimiz de o kadar güzel olacaktır. O yüzden hamuru masaya alıyorum ve 2-3 dakika boyunca masada yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurdukça çok güzel bir dokuya sahip oldu. Yumuşaklığı da gayet güzel. Toplamda bu tarif için 4-4,5 su bardağı kadar un kullandım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra rulo haline getiriyorum ve 9 eşit parçaya ayırıyorum. Toplamda 9 eşit bez elde ediyorum. Hamurları koyacağım tabağın üzerine unluyorum. Ve hazırlamış olduğum bezeleri üzerine yerleştiriyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bezelerin tamamını tabağa yerleştirdikten sonra üzerine streç filmle kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlenmiş olan bezelerimiz gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Bu şekilde hamuru açmamız daha kolay olacaktır. Masanın üzerine az miktarda un serptikten sonra ilk bezemi açmaya başlıyorum. Hamurun ne kadar ince olması gerektiğini sizlerle hamuru büyüttükten sonra paylaşacağım. İlk hamurumu büyüttüm. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde olacak. Hamurların tamamını aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Hamurların tamamını açtıktan sonra yağlama işlemine geçiyorum. 150 gram eritilmiş tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamamız çok önemli. Kat kat ayrılması için bu bölümleri atlamayalım. Daha sonra üzerine buğday nişastası serpiştiriyorum. Ve ikinci hamurumu da üstüne yerleştirip aynı işlemlere devam ediyorum.
Burada yağ ve nişastayı kullanmamızın amacı kat kat çıtır çıtır bir böreğe sahip olmak istememiz. O yüzden dikkatli bir şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlayalım ve nişastalamaya devam edelim. İsterseniz buğday nişastası yerine mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Son hamurumu da üstüne yerleştirdikten sonra her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyorum. Ve artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Hamurumu rulet yardımıyla 2 parmak olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Daha sonra rulo haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla rulo haline geliyor. Hamurumuzu rulo yaptıktan sonra uç kısımlarını alt tarafa gelecek şekilde kapatıyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamurların tamamını tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerine bastırıyorum. Ve streç filmle üzerlerini kapatıp yağın donması için dolapta 10 dakika bekletiyorum. On dakika dinlenmiş olan hamurlarımız gördüğünüz gibi dondu. Tepsimi kenara alıyorum ve ilk hamurumu açmaya başlıyorum. İlk hamurumu açtım. İç harç olarak peynir kullanıyorum. Siz farklı iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Daha sonra kenarlarından açılmayacak şekilde bastırıyorum. İlk böreğimiz hazır. Hemen bunu tepsiye alıyorum ve kalan hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Yapması çok keyifli ve sonucu muhteşem bir tarif. Kesinlikle sizlere zor görünmesin. Tadına baktığınız zaman kesinlikle sizler de kendinize inanamayacaksınız. O kadar lezzetli oluyor. Böreklerin tamamını tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine sürmek için bir adet yumurtanın sarısını iyice çırpıyorum ve böreklerin üzerine sürüyorum. Böreklerimiz artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. 35 dakikanın sonunda böreklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pembeleştiler. Hemen sizlerle böreklerin dokusunu paylaşmak istiyorum. Hepsi de birbirinden güzel oldular. Gördüğünüz gibi altında da katların ne kadar güzel olduğu belirgin oluyor. Dışı çıtır çıtır, içerisi de kat kat ayrılmış durumda. İçerisi de çok güzel şekilde pişmiş. Muhteşem bir börek oldu. Pul pul dökülen harika bir dokusu var. Fazla fazla yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. O kadar güzel bir börek oldu ki eminim sizler de çok beğeneceksinizdir.
Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.